Herkese merhaba dostlar. Belçika'daki gezilerime devam ediyorum. Bugün de Brüksel'in kuzeyindeki Anvers'e geldim. Tarihi şehirlere girişler genelde gar binalarından olur, bilirsiniz. İstanbul'a da gelenler eski Türk filmlerinde Haydarpaşa Garı'ndan iner ve şehri görürler ya. Şu anda Anvers'in tarihi merkez istasyonundayım. Biraz böyle etrafta sesler var, trenlerin sesleri var. Burası 1905 yılında yapılmış olan o sanayi devrimindeki çelik ve camın beraber işlendiği muhteşem bir yapı. Ben burayı ilk gördüğümde Tren Katedrali'ne benzettim. Öyle de bir isim verilebilir belki. Bir taraftan da anonslar geliyor. Belki burada sesimi duyamayabilirsiniz. Gelin size içeriği göstereyim. Hava 0 derece ama biz şehrin kalbine geldik. Çan sesleri belki geliyordur kulağınıza. Artık Belçika'nın şehirlerinden alıştığımız Groot Markt, büyük pazara geldik. Daha önceki şehirlerde de söylediğim gibi burası Orta Çağ zamanında sosyal yaşamın döndüğü meydanlar. Arkamdaki bina belediye binası ama Belçika'nın diğer şehirlerinde gördüğümüz o yüksek çan kulesi burada yok. Barok bir mimariyle yapılmış bir yer ama yine etrafta esnaf lonca binaları var. Üzerlerindeki altın heykellere de dikkat edin. Neydi bu heykeller? O esnaf kolunun zenginliğini, gücünü simgeliyordu. Zaten Anvers bir liman şehri olduğu için zengin de bir şehir. O yüzden herkes kendi lonca binasını olabildiğince gösterişli, güzel bir hale getirmeye çalışmış. Belediye binasının çıkışında bir nikah törenine denk geldik. İnsanlar kutlamalarını yapıyorlar. 500 yıldır demek ki bu tip şeyler yine bu meydanda hala devam ediyor. Hemen önünde de bir tane heykel var. Heykelin elinde kopmuş bir el. İlginç bir heykel ama Anvers'e ismini veren bir efsaneye dayanıyor bu heykel. Zamanında burada Antigon diye bir canavar varmış ve Anvers'teki nehirlerin başında durup gelen geçenden haraç kesermiş. Brabant isminde asker Antigon'la savaşıp elini kopartıyor ve nehre atıyor. Ve Anvers ismi el koparmak anlamına geliyor. Flemenkçeden geliyor. Dolayısıyla şehrin ismi bu heykelde anlatılan hikayeden oluyor. O yüzden anlatmak istedim size. Şehir meydanının hemen yanında çok görkemli bir yapıyla karşılaşıyorsunuz Anvers'te. 123 metrelik kulesiyle bu Benelux ülkelerinde en yüksek çan kulesine sahip Meryem Ana Katedrali. Gotik bir yapı ama üzerindeki taş işlemelerine yakından baktığınızda hayran kalmamak elde değil. Gotik yapılarda olması gereken o simetrik iki tane kule burada yok. Bir tanesi daha uzun, biri daha kısa. Bunun sebebi böyle büyük bir yapıya başladıktan sonra maliyetlerinden dolayı bir tanesini yarım bırakmışlar, diğerine devam etmişler. Zaten bu bina bile 200 yılda tamamlanmış. Gerçekten hayran kalınacak bir işçilik var ve şehrin birçok yerinden de gözüküyor. Havanın soğukluğu yetmezmiş gibi bir de nehir kenarına indim ama size göstermek istediğim bir yer var. Arkamdaki kale nasıl? Tam bir ortaçağ havası değil mi? Burcuyla, bayraklarıyla, taş yapısıyla Hadstein denilen 11. yüzyılda yapılıp Anvers'in ilk kurulduğu nokta burası. Zaten Hadstein muhtemelen sondan geliyor, o taş bina anlamına geliyor. Binli yıllarda etrafındaki bütün yapılar ahşaptı. İlk defa taş malzeme burada kullanılmış ve insanlar bu binaya da o taş bina anlamındaki Hadstein demişler. O dönemin en lüks yapı malzemesi taş tabii ki. Taşlardaki renkleri fark etmişsinizdir. Şu eski olan kısım, koyu olan kısım ilk yapıldığı dönem binli yıllarda. Biraz daha açık renkli olan kısım da 16. yüzyıl, 1500'lü yıllardaki kısım. Bir de yan tarafına 2020 yılında yeni bir kısım eklenmiş. Buralarda böyle eski binalara modern eklemeler yapılıyor genelde. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Onunla ilgili size bir yer daha göstereceğim. Çok önemli bir bina. Ben dururken çok üşüdüm. Şöyle gelin etrafında yürüyelim.
Ve şimdi de size Anvers'in Orta Çağ'da dünyanın finans merkezi olma özelliğini sağlayan içinden geçen doğal kanalı göstereyim. 350 kilometrelik bir deniz yolu burası ve dünyanın birçok yerinden günde 500 tane gemi buraya geliyormuş. Hani bir önceki Brüj videosunda bahsetmiştim ya, Brüj liman olma özelliğini kaybettikten sonra Anvers ön plana çıkıyor ve dünyanın ilk borsa binası da burada yapılıyor. Düşünün ne kadar zengin olduğunu. Ta ki 1585 yılında İspanyollar burayı işgal ediyorlar ve bu kanalın ucunu kapatıyorlar. Yani Anvers'in o liman olma özelliğini aslında iptal ediyorlar. Düşünsenize, dünyaya denizle bağlantısını sağlayan bir şehrin giriş kapısını kapattığınızda 200 yıl boyunca Anvers artık o zenginlikten mahrum bırakılıyor. Ve 200 yıl sonra Napolyon Bonaparte burayı işgal ettiğinde buranın önemini anlıyor ve Londra'daki limanlarla yarışmak adına burayı tekrar kalkındırmaya başlıyor ve Anvers tekrardan bugünkü liman şehri olma özelliğini kazanıyor. Gerçekten böyle puslu bir havayla ben biraz Hamburg'a benzettim. Orası da liman şehriydi ya. İzlemeyenler bundan sonra mutlaka o videoyu da izlesinler. Tavsiye ederim. Şöyle bu civara baktığınızda nehrin diğer tarafına geçen bir köprü yok. İnsanlar nasıl o tarafa geçiyorlar diye düşünebilirsiniz. Gelin şimdi onu göstereyim size. İşte size nehrin altından nasıl geçebileceğinizi göstereceğim yere geldim. Anvers'in içinden geçen o devasa nehirdeki gemilerin önünü kesmemek adına köprü yapmamışlar ve nehrin altından geçen bir tünel yapmışlar. Bakın şurada da bir bisikletli bekliyor. Asansörle beraber aşağı inecek. Bayağı da bir bisikletli kullanıyor. Bakın kimisi asansörü kullanıyor, kimisi merdiveni, yürüyen merdiven var içeride. Ahşap kaplı yürüyen merdivenlerle beraber tarihte 100 yıl geriye gittik sanki ve Schelde Nehri'nin altına indik. Bu tünel 572 metre boyunca nehrin altından devam ediyor ve bugün bile birçok bisikletli, gördüğünüz gibi, yaya bu tüneli kullanıyor. 100 yıl önce yapılan bir tünelin şehirde hala aktif olarak kullanılması gerçekten çok etkileyici bir deneyim. Gelmişken görmenizi tavsiye ederim. Ben aynı deneyimi Hamburg'daki Elbe Tüneli'nde de yaşamıştım. Aynı liman şehirlerinde benzer işlevsel tüneller bunlar. Bir binanın üstüne uzay gemisi mi inmiş? Öyle gözüküyor ama şu anda liman bölgesinin merkez binasındayım. Eski bir itfaiye binasının üstüne bu şekilde gerçeküstü modern bir bina yapılmış. Ünlü Irak asıllı İngiliz bir mimar var, Zaha Hadid. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Kendisi böyle değişik formlarda mimari eserler yapıyor. Dünyanın birçok yerinde de çok önemli eserleri var. Camların değişik formundaki kırılımları limanın o yansımasını alıyor bir taraftan. Bir taraftan da güneşin, gerçi şu an yok ama, yansımasıyla beraber çok etkili bir yapı. Tabii ki bu tip eski binalarla yeni modern binaları birleştirmenin sevenleri de vardır, sevmeyenleri de vardır. Bu tip binalar dünyanın birçok yerinde var. Örneğini göstermiştim. Hamburg'da en yakın Elbphilharmonie'yi göstermiştim. Prag'da dans eden bina veya işte Sydney'deki opera binası hep böyle binalardır. Her ne kadar seveni sevmeyeni de olsa şehrin simgesi haline gelmiş modern binalardır ama altındayken bu binayı görmek gerçekten çok etkileyici. Gelmişken bayağı bir üşümüş olsam da size de göstermiş oldum. Artık bunun karşında like'lar, beğeniler havada uçuşur tabii. Nehrin altından geçtik, Zaha Hadid'in fütüristik yapısını gördük. Lonca binalarının altın heykellerini hep beraber izledik. Anvers bu mevsimde sakin bir şehir ama görülmesi gereken güzel yerler var. Benim hoşuma gitti. Şöyle bahar-yaz aylarında eğer Brüj'e geliyorsanız bence bir yarım gününüzü ayırabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi artık like'lar, beğeniler, paylaşılar sizden. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.